Herkese merhaba. Kanalımızın teması anabolizan steroidlerin zararları. Bugün de onunla ilgili bir video anlatacağız. Anabolizan steroid türü içerisinde bazen sertleşim bozukluğu yakınmasıyla kliniğimize başvuruyorlar kişiler. Normal şartlarda tabii beklemediğiniz bir şey. Anabolizan steroid kullanırken normal şartlarda aslında sertleşme bozukluğu değil de sertleşmenin daha da artması, cinsel isteğin daha da artması aslında bizim beklentimiz. Anabolizan steroidleri kullanması kesinlikle önermiyoruz arkadaşlar. Onu başta bir söylemek lazım da. Şimdi bu kişilerde niye sertleşme bozukluğu gelişiyor baktığınızda? Yani hali hazırda güçlenmesi lazım. Birçok sebebi olabilir tabii. Aslında bunun tam olarak sebebini söylemek mümkün değil. Hani baktığımızda tiroid fonksiyonları, östrojen, prolaktin dengesi değişmiş olabilir. Endojen testosteron değişmiş olabilir. Yani aslında bana şimdiye kadar birçok o kadar saçma sapan olay geldi ki, o kadar saçma sapan kullanımları gördüm ki. Yani ben anabolizan steroid falan vermiyorum ama yani o gelenlerin bana anlattıkları artık yani çok şaşırmaya başlıyorum. Çünkü çok farklı yaklaşımlarla insanlara anabolizan steroidler kullandırılıyor ve gerçekten de çok sıkıntıya girebiliyor. Ama normal bir şekilde kullandığı zaman bile insan sertleşme bozukluğu gelenler var. Yani baktığımız zaman kan tahlillerine anabolizan steroid kullanımıyla uyumlu bir kan tahlili var ama sertleşme bozukluğu gelişmiş. Hani tam olarak neden şundan bundan demek, bu bir şey demek zor. Neden? Zaten kullanılan ilaçlar bir kere suprafizyolojik dozlarda kullanıldığı için nasıl cevap alacağını bilemezsin. Yani bu bundan olmuştur, şundan olmuştur bilemezsin. Çünkü suprafizyolojik dozlarda kişilerin vereceği cevaplar farklı olabilir birbirinden. Herkes aynı cevap verecek diye bir şey yok. Bir ikincisi işte sahte ilaç kullanmış olabilir, içinde toksik maddeler barındırıyor olabilir. Belki civa var, belki arsenik var bilemezsin yani. O ne kullandığını, nasıl kullandığını. Sonuç olarak şuraya gelmek lazım. Yapılması gereken şey belli. Ama bazen bakıyorum salondan işte kişiye diyorlar ki testosteron propionat kullan, iyi gelir. Bir kısmı kurtarıyor paçayı, bir kısmı da devam ediyor. Masteron kullan diyor, iyi gelir diyor. Ya da işte sana bir PCT yapalım diyor. Nasıl yapalım? Ovitrelle'nin yanına da işte bir gonopeptil verelim diyor. Onu bir kullan diyor, iyi gelir diyor. Bir kısmı gene paçayı kurtarıyor, bir kısmı da sertleşme bozukluğu devam ediyor. Bu ovitrelle gonopeptil olayında da şöyle kısaca değinmek lazım. Bu kısa vadeli bir PCT olabilir. Kısa vadede hipofizi azıcık uyarıp ya işte testiküler atrofiyi ve işte penil atrofiyi falan önüne geçilebilir ama bu 1-2 ay içerisinde tekrar anabolizan steroid kullanıyorsanız yapılabileceğiniz bir şey. Uzun vadede ben bunları bırakacağım. Yani kimdir, ne zaman yapacağım o da belli değil diyorsa böyle bir şey yapamazsınız. Çünkü ovitrelle ile gene hipofiz baskısı kuruyorsunuz. Yani ovitrelle hipofiz baskısı yaptığı için ovitrelleyi bıraktıktan sonra bir hafta 10 gün sonra gene LH düşüyor. Gene sıkıntı yaşıyor insan. O yüzden hani bunların hepsini bırakıp normal adam gibi PCT yani Kuleman kullanması gerekiyor ki tekrar hipofiz tekrar uyarılsın ve yanına da işte kişinin durumuna göre başka ilaçlar kullanılabiliyor. Burada dediğim gibi birçok hata yapılabiliyor. İşte ovitrel, gonopeptil, testosteron propionat, isterse bazen bakıyorum tribunal kullanmış, masteron kullanmışlar. Bir de şöyle bir şey oluyor. Sertleşim bozukluğu geliştiği zaman hemen işte Cialis, Tadalafil, Sildenafil ya da Viagra gibi kullanımlara başlanıyor. Bunları da kullandığın zaman tabi bunlar kullanılabilir. Ama sadece bunlar kullanılmaz. Bunları kullandığı zaman sadece tek başına ereksiyon kabiliyetini arttırırsın. Ama aslında kocaman bir hatayı üstünü kapatmaya çalışmaktan başka bir şey de değil. Sonuçta Cialis desteği çekildiği zaman ortadan kişide gene sertleşme bozukluğu gelişiyor. Burada yapılması gereken şey bir kere hemen tamamen anabolizanlardan uzaklaşmak. Vücudu bir detoksa sokmak mutlaka. Vücuttan o toksinleri uzaklaştırmaya çalışmak. Adam gibi PCT yapmak. Bununla beraber elektrik kapasiteyi arttırabilecek ilaçlara hemen başlamak. Çünkü erkek eğer sertleşme bozukluğu yaşarsa mutlaka psikolojik olarak kafasının kenarında bir yerlerde kalıyor. Yani hiç yaşamamış bir insan, özellikle genç erkekler için sertleşim bozukluğu yaşamamış bir insan bunu kolay kolay kaldıramıyor. Ve bir sonraki ilişkisinde mutlaka aklının bir köşesinde duruyor, geliyor yani. Diyor ki acaba başarısız olur muyum, olmaz mıyım sorusu. Biz hastanın hormon dengesini, hemostazını tamamen dengeye tutsak bile bu iş tamamen organik değil sonuçta. Bu işin içerisinde duygusal bir durum da var. Başarılı olamayabiliyor gene de. Gene sertleşme bozukluğu yaşayabiliyor. O psikolojik travma üstüne atamadığı için, etiketi atamadığı için üstünden ben de bu var mı diye kafayı çevirip aklına geldiği için bazen antidepresan bile kullanmamız gereken hastalar olabiliyor. O yüzden mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Anabolizan kür içerisinde sertleşme bozukluğu olabilir mi? Evet olabilir. Birçok insan başvurdu bana bu nedenle. Yani bizim önerimiz anabolizan steroidlerin kullanılmaması yönünde. Dinlediğiniz için teşekkürler. Saygılarımla.